Tabii Türkiye bu bizim için çok facialı olaylarda tarafsız kalmadı. Birinciden Türkiye bu Rus tarafından işgali tanımadı. Kırım Ukrayna'nın parçasıdır. Ukrayna'nın bütünlüğü taraftarıdır. Ama Türkiye bu Batı ülkeler uyguladığı yaptırımlara, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmadı. Ben 14 yılında işte bu orada Rus askerleri girdikten sonra referandum geçirdiler. Buraya gelip Tayyip Bey'le görüşmüştüm. Benim 3 isteğim vardı Tayyip Bey'den. Sordu dedi, bu durumda ne yapabiliriz? Ben dedim, benim ricam birinciden dedim, bu Bosfor kapadınız, Rus asker gemileri geçmesin. İkinciden Türkiye Rusya'ya karşı yaptırımlara katılsın. Üçüncüden de dedim Türk gemileri Kırım'ı blok etsin. Rus gemileri gelip olamaz. Hep isteklerime de hayır cevap aldım. Dediler biz o Montreux Anlaşması'na göre boğazları kapatıp olamıyoruz. İkinciden bu yaptırımlara biz Avrupa Birliği üyesi değiliz. Bizim için şart değil. Bizim durumumuz öyle, biz Ruslardan mecburuz. Ticari ilişkileri kesip olamıyoruz. Bu gemiler Kırım'ı blok etmek konusunda dediler ki biz tek başımıza onu yapılamıyoruz. Biz NATO üyesiyiz ama NATO'da böyle karar alınsa tabii ki biz Türkiye birinci olarak oluruz orada. İşte böyle durum. Ama Türkiye pratik olarak bize destek veriyor. Şimdi bin konut vatanlarını mecburi terk edip Ukrayna'nın ana topraklarına göç eden insanlara konut sağlamak, oradaki Kiev'e geçmiş olan Kırım Tatar Milli Meclisi çalışmalarına destek vermek, orada TİKA programı var, çeşit bize kültürümüzü canlandırmak, ayakta tutmak için elde gelenleri yapıyorlar. Yani Türkiye'ye biz minnettarız ama maalesef bakıyorum da şimdi Türk basınında Kırım sorunu, Kırım Tatarların oradaki durumu çok yansımıyor. Unutulmuş gibidir. Tabii daima Türkiye'nin de başka sorunları da var, başka problemleri de var. Ama bizim için çok Kırım Tatarları çok Türkiye ümitliler. Onun için Türkiye'den Tayyip Erdoğan Türkiye Kırım konusunda ne dedi? O Moskova'ya varıp Putin'in tokalaştığı zaman üzülüyorlar bizim insanlar. Ya diyorlar ki bizim halkımıza karşı o kadar hainlik yapan, o kadar düşmanlık yapan insanlar nasıl varıp ona selamlaşır? Halbuki böyle şeyler de var. Ama Türkiye'nin de anlıyoruz tabii. Durumu öyle, imkanlarına göre davranıyor. Alparslan Türkeş zamanında Türkiye Milliyetçi Hareketi başkaydı, şimdi biraz farklı. Tabii o zamanlar daha kuvvetliydi Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi bölünme de oldu biliyorsunuz. MHP, İYİ Parti bölündü. Böyle zayıflandı bence. Ama sağ olsunlar hep milliyetçiler burada diyelim ki nasıl böyle yürüyüşler olduğu zaman, Ruslara karşı protesto yaptığı zaman Türk milliyetçilere katılıyorlar. Böyle bir istek. Ama yine de Türk milliyetçilerin basınında da Kırım konusu çok az yansıyor. Türkler güçlü olabilir eğer hep beraber olsalar. Tabii ki her Türk toplumunun kendi sorunları da var. Ama bundan da gayrı hep bu kendi sorunların da dahil daha kolay olurdu eğer hep beraber olsak. Aslında dostluk, akrabalık böyle zor günlerde hissedilir. Biz şimdi bu destekke, dayanışmaya çok ihtiyacımız. Ve bizim insanlarımız da bakıyorlar. Bugünlerde, bizim zor günümüzde bize kim destek veriyor? Ona göre ondan sonra onların davranışları da ona göre olacak.